Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi açılımı yapacağım. Aklınızdaki kişiyle aranızda bir üçüncü kişi var ise bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakıp videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorumu aldım, kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım için ise Lenora Tarot Astro Instagram adresine mesajınızı atabilirsiniz. Evet, Lenora Tarot Astro olan diğer kanalımda da burç videoları yayınlamaktayım. Dilerseniz burç videolarını da o kanaldan takip edip izleyebilirsiniz. Gelen yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimlerinizi de açık tutabilirsiniz. Her sabah da aklınızdaki kişiyle ilgili genel açılımlar yapmaktayım arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ve siz olarak o genel açılımları da izleyebilirsiniz. Yine eğer sabahki açılımı izlediyseniz ve üçüncü kişi probleminiz varsa bu videoyu onun devamı gibi de düşünerek izleyebilirsiniz. Şimdi Katina destekli bir açılım olacak. Zamansız zamana ve kolektif açılım arkadaşlar. Bireysel bir açılım değil bu. Birçok insan izliyor. Farklı durumlarda olan. Ona göre eğer ki size uyuyorsa açılım, uyan kısımlarını alıp kabul edebilirsiniz. Evet. Şimdi burası sizin aklınızdaki kişiniz. Burası da sizin üçüncü kişiniz. Siz dinleyici taraftasınız. O sebepten ötürü burası sizin üçüncü kişiniz olmuş oluyor. Size göre üçüncü kişiniz, yani aklınızdaki kişiyle aranıza giren kişi. Peki şimdi başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişi şu an ne durumda diye bir bakalım. Aklınızdaki kişinin bir iletişim beklentisi var. Bir haberleşme yapmak istiyor. Bir haberleşmede bulunmak istiyor. Bir iletişimde bulunmak istiyor. Kendince bir araştırma, stoklama enerjisine girmiş. Ve bunun yanı sıra sağlıkla da ilgili sınanması var arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin bunu burada söylüyor. Özellikle de şunu söyleyeyim. Eğer ki aklınızdaki kişiyle iletişiminiz yoksa, iletişiminizde bir kopukluk, bir sorun, sıkıntı varsa mesela bu sizinle ilgili de olabilir bu durum. Yani sizinle bir konuşma niyeti ve isteği olabilir. Bir görüşme isteği olabilir. Sizi araştırıyor, soruşturuyor, stokluyor olabilir. Bunu da söylemiş olalım. Ama aklınızdaki kişinin genel enerjisinde böyle bir durum var. Bir haberleşme, bir iletişim kurma isteği. Bir yandan eğer ki sosyal medya kullanıyor iseniz böyle bir stoklama, bakma, bir şeyler görmeye, duymaya çalışma sizinle ilgili. Yine ortak çevre varsa, aynı mekanlarda bulunuyorsanız, gözlemleme fırsatı varsa bu gibi şeylere kalkışıyor olabilir. Hani görebilse de, duyabilse de, duyamasa da, göremese de en azından böyle bir yeltenmesi söz konusu arkadaşlar. Evet, böyle bir durum içerisinde ve sağlıkla ilgili de ciddi sınanmalar içerisinde şu an aklınızdaki kişi sağlıkla ilgili konularla uğraşıyor. Bir teslimiyete vermiş kendine. Artık karşı koymak istemiyor. Özellikle de direndiği, inatlaştığı bazı meseleler varsa hayatında sanki bunları artık salıvermiş, bırakmış yani. Ve diyor ki ben tamam, olana bitene razı gelip artık bir teslimiyet enerjisine geçmek istiyorum diyor. Bazı olayları da hayatında erteleme kararı almış. Biraz daha sanki zaman kazanmaya çalışıyor. Mesela hayatında bitirmesi gereken bir mevzusu varsa, sonlandırması gereken bir olay varsa bunları hep bir şu an için ertelemeye almış arkadaşlar. Kendince zaman kazanmaya çalışıyor. Süreci uzatmaya çabalıyor ve bu yüzden de bugünün işine yarına bıraktığı mevzular söz konusu. Yani hep tamam yarın yaparım. Neyse sonra yaparım. Şimdi kalsın sonra uğraşırım dediği bir durum içerisinde ve kendisini çok çaresiz hissediyor. Sanki arkadaşlar ne kadar zaman kazanmaya çalışırsa çalışsın, ne kadar zaman kazanırsa kazansın sürekli bir çaresizlik enerjisinde bu kişi. Yani sürekli bir çıkmazda. Hani yarına bırakıyor da yani yarın da yapamıyor. Ertesi güne bırakıyor. Ertesi gün de bir şey yapamıyor zaten. Sonra öyle derken günler, haftalar, belki aylar, yıllar geçiyor arkadaşlar. Böyle düşünebiliriz. Neticede bu kişi çok çaresiz bir enerjide. Bir şey yapamıyor. Sadece erteliyor. Geçiştiriyor. Böyle bir durum var. Evet. Umudunu yitirmiş. Hiçbir çözüm ve çare de bulamıyor kendince. Evet. Üçüncü kişinizde ne var? Hemen ona bakalım. Üçüncü kişide ne var? Üçüncü kişi bir sinirlilik durumu söz konusu. Öfkelenmiş, sinirlenmiş, böyle bir konuyu hırs etmiş kendine. Mücadele etmek, savaşmak istiyor. Evet, böyle bir enerji içerisine girmiş üçüncü kişi arkadaşlar.
Eril enerjisi de yüksek bu kişinin. Yani bir şeyleri kafasına taktığını yapma, etme, cesaret gösterme. Yani bu kişiden her şey beklenir şu an, onu söyleyeyim. Hiçbir şey gözünü korkutamıyor bu üçüncü kişinin. Böyle bir moda geçmiş. Direkt savaş moduna geçmiş üçüncü kişi arkadaşlar. Ve üçüncü kişinin hayatında da yine genel anlamda bir sessizlik hakim. Sessizlik içinde yine kendini bulmaya çalışıyor. Kendince işte planlar yapıyor, düşünüyor, taşınıyor. Onu nasıl yapayım, bunu nasıl yapayım diye. Böyle kararlar vermeye çalışıyor ve kurnazlık enerjileri içerisinde. O yüzden üçüncü kişiye dikkat etmekte fayda var. Çok kurnazlık enerjileri çalıştırdığını burada görüyoruz. Aldatmak, aldanmak. Yani gerçekten işler çeviriyor olabilir arkadaşlar. Her türlü bunu algılayabilirsiniz. Sanki oyunları oynuyor, sürekli yalanlar söylüyor, sürekli arkadan iş çeviriyor. Böyle bir durum içerisinde. Keskin bir zeka ve çok açık gözlü olduğundan da buradan bahsetti. Kendi çıkarları için yapmayacağı yok da diyebiliriz bu anlamda. Peki diğer kartımız, evet, olmasını istediği, arzusu, dileği var bu üçüncü kişinin. Bunları zaten kendine hedef olarak koymuş, böyle bir savaş enerjisi içerisinde ve bunların olacağına inanıyor. Böyle niyetlenmiş kendince, fırsat gelse de şunu yapsam, fırsat gelse de şu konuda atağa geçsem tarzında bir yaklaşım içerisinde. Ve bakın, yıldızlar kartının altına klasik tarottan da yıldız geldi burada. Evet, böyle bir durum içerisinde bu kişi. Şimdi aklınızdaki kişi tarafına geçelim yine. Aklınızdaki kişinin hayatında başka neler oluyor dediğimizde, aklınızdaki kişi diyor ki ya ben sürekli erteliyorum çaresizlik enerjisi içerisinde ama sıkıldım artık bu durumdan, harekete geçmem gerekiyor dediği ve bununla ilgili bir farkındalığa vardı. Bir noktada bir karar vermesi gerekiyorsa, artık bir yola çıkması gerekiyorsa, hem gerçek anlamda da bir yola çıkması gerekiyor olabilir kimileri için arkadaşlar. Yani gerçekten bir yola çıkıp gelmesi gerekiyor olabilir ya da bir yere gitmesi gerekiyor olabilir artık. Hem böyle bir durumla ilgili bir seçim, hem de mecazi anlamda artık bir şeylere karar verme, bir şeylerde karar kılma ve o yönde istikrarlı bir şekilde devam edebilme. Çünkü bugüne kadar bunu sağlayamamış bu aklınızdaki kişi. Artık bunun sağlanması gerektiğini, bundan kaçınılamayacağını, kaçınılmaz bir hale dönüştüğünü şimdi farkında bu aklınızdaki kişi. Evet, kendince kararlı bir duruş sergilemek ve bir şeyler yapmaya çalışacağını bakınız görüyoruz aklınızdaki kişinin. Önceden kendince böyle kafasında böyle kurguladığı, sorun ettiği, riskli gördüğü, yok yapamam ki, edemem ki, ya şöyle olunca böyle olursa gibi kaygıları varsa bunları da sanki artık geride bırakacağı, yeni bir sayfa açmak üzere, yeni bir şeyleri başlatmak üzere, evet, bu gibi durumları geride bırakıp bir ilerleme kaydedeceği gözüküyor. Bakınız, daha böyle zihinsel olarak rahat ve özgür bir enerji geçeceğini söylüyor aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Yeni başlangıçlar için oldukça hevesli bir durum verdi. Kendini çok yaralanmış hissediyor. Çok mağdur olmuş, yaralanmış, üzgün, yorgun. Bu şekilde yine aklınızdaki kişi bazı kayıplar da vermiş olabilir. Maddi veya manevi arkadaşlar. Zorlu bir süreç atlatmış olabilir. Burada bundan bahsediyor. Kendince yine kendini savunmaya çalıştığı ve savunmaya çalıştığı için de temkinli davranmak istediği, hemen paldır küldür bir şeyleri atlamak istemediği ama yine de adım adım da olsa, temkinli de olsa bir şeyler yapmak istediği bir enerji içerisinde. Yani hem kendini bir savunarak, hem bir kendini korumaya alarak, hem de bir şeyler yapma isteği var. Üçüncü kişide başka neler var? Üçüncü kişide çatışmalar var. Hem kendi zihninde bir şeyler kurguluyor, sinirleniyor. Kendi içinde çelişkileri var bu üçüncü kişinin. Hem de etrafıyla da sürekli bir çatışma, kavga, gürültü, kaos içerisinde. Gerek aklınızdaki kişiyle, gerek kendi çevresindeki, işte ailesi olur, arkadaşlar olur, akrabalar olur. Yani böyle bir çatışması var sanki. Bir kaosun içerisinde olduğunu veriyor. Çünkü çok gergin bir ruh hali içerisinde üçüncü kişi. Ve bu üçüncü kişinin sürekli böyle bir saldırgan tutumları sürekli hayatında yıkımlar yaşamasına sebebiyet veriyor. İstediği kadar kurnazlıklar çalıştırsın, istediği kadar planlar yapsın, bunlar işe yaramıyor arkadaşlar. Büyük, ağır yıkımlar, kopuşlar oluyor üçüncü kişinin hayatında. Bu niyetlendiği, dilediği, istediği, arzuladığı konular neyse bunlar da artık eline geçmiyor. Çünkü büyük bir
yıkım var. Evet, kendine hırs etmiş, fevri hal ve hareketlere girmiş, kavgalara girmiş ama bunda kazanan yine kendisi olmamış. Büyük bir yıkımla sonlandığını burada görüyoruz. Şimdi Katina ile devam edelim. Üçüncü kişide başka neler var bakalım. Aklınızdaki kişide başka neler var? Katinalara soralım bakalım. Başka neler söyleyecek? Kapalı geldi. Bunu geri atıyorum. Şimdi üçüncü kişi çok belalı biri olarak verdi burada. Aklınızdaki kişiyle devam edelim. Aklınızdaki kişi biraz kendini tehlike altında hissediyor açıkçası ve ama bu tehlikeyi de atlatabilme şansının olduğunu düşünmekte. Evet ve aklınızdaki kişiye karşı kinlenmiş olduğunu görüyoruz. Öc almak istediğini görüyoruz. Böyle bir mevzusu var aklınızdaki kişinin. Ve aklınızdaki kişi amacına ulaşmak için soğukkanlı davranması gerektiğinin, fevri olmaması ve aceleci olmaması gerektiğini fark etmiş ve buna kanaat getirmiş. Biraz daha rahat ve relax hareketlerle ilerlemek istediğini burada görüyoruz. Aklınızdaki kişinin düşünerek hareket etmek istiyor arkadaşlar. Ve amaçsız yere böyle konuşmalar da yapmak istemiyor. Yani bir iletişim kuracaksa, bir konuşma yapacaksa anlamlı olsun istiyor. Diğer kartımızsa şunu söylemekte. Defalarca sınanmış olan bir ilişkiden burada bahsediyor. Karşılıksız bir aşk durumu, aşkta bir hayal kırıklığı ve sorunlu bir ilişki olduğundan yine bahsetti. Evet, üçüncü kişiye geldik. Şimdi üçüncü kişi bu savaşçı, kavgacı enerjisi bunların zamanla biraz durulacağı ve ailesinden ve çevresinden biraz sanki destek göreceği ve sıkıntılarının birçoğunu da bu şekilde çözeceğini kartımız söyledi. Diğer kartımızsa evet bir hayal kırıklığı uğraması durumu söz konusu. Bu kişiyi çok kötü ruhlu, içten pazarlıklı birisi olarak verdi. İnsanlara sürekli zarar veren, sürekli kötülük peşinde koşan bir insan olarak verdi üçüncü kişiyi arkadaşlar. Diğer kartımızsa evet bu kişinin hayatta hani yine kadersel olarak önüne sürekli engellerin çıkması, birçok aksilikle, sorunla, engelle sınanması gibi durumlar var. Girişimleri, yaptığı planlar hep bir hüsranda burada hüsranda sonuçlanacağı gözüküyor. Ve kaderin yıkıcı darbelerine artık boyun eğip bir yıkılması var. Üçüncü kişinin arkadaşlar kartımız böyle söyledi. Peki aklınızdaki kişinin size karşı bilinçaltında ne geliyor? Hemen görelim. Size ne diyecek bir görelim. Bir kart aldık. Müzik geldi. Aklınızdaki kişi müzik dinliyor olabilir. Seviyor olabilir müzik dinlemeyi. Eğer böyle bir durum varsa her müzik dinlediğinde orada geçen bir cümle, bir kelime, bir şeyler sizi hatırlatıyor ve sizinle ilgili bazı anıları zihninde canlandırmasına sebebiyet veriyor olabilir. Ve bu da yine aranızdaki bağın ne kadar aslında önemli ve değerli olduğunu bu kişiye bir daha hatırlatmış oluyor arkadaşlar. İlla böyle kendisi müzik açıp dinlemesine de gerek yok. Dediğim gibi böyle evrensel olarak hani bir işaret niteliğinde rastgele girdiği bir dükkanda, bir ortamda mesela böyle rastgele orada çalan bir müzik orada sizi hatırlatabilir bu kişiye. Böyle durumlar yaşıyor olabilir. Bunu söylüyor kartımız. Peki aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Ona bir bakalım ne söyleyecek size. Şunu söylüyor. Beni arama eğer bir gün istersem zaten ben sana bir şekilde ulaşırım. Yani belli ki arkadaşlar diyor ki ben şu an iyi değilim. Sağlıkla ilgili zaten sınanmalarım var. Hayatımda çözmem gereken çaresiz kaldığım sorunlar var. Ben zaten kendim sana ulaşacağım dedi. Peki
Bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj nedir? Alma verme. Aşk almak kadar vermektir. Çoğu zaman vermek de aynı derecede, hatta daha fazla mutlu edebilir. Dengeyi bulduğunuzda aşk sizi ödüllendirecek. Yani aklınızdaki kişiyle aranızda bir hak hukuk, bir alma verme dengesinin korunabilmesi oldukça önemli arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Şimdi soru cevap kartlarımızı açıyorum. Bunlardan da dilerseniz bir tanesini seçebilirsiniz. Bakalım ne gibi cevaplar geliyormuş size açılım sonrası. Evet, birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. İlk kartla başlıyorum. İlk kartı seçenler. Gözyaşların sevince dönüşecek. Çok güzel bir mesaj geldi. Diğer kartım. Sabır büyük bir erdemdir. Yani sabırlı olmak önemli dedi. Üçüncü kart açık kapı bırak dedi. Eğer ki seviyorsanız bu aklınızdaki kişiyi ve hala bir ilişki içinde olmaya devam etmek istiyorsanız arkadaşlar açık kapı bırakın diyor kartımız. Peki bir de sizler için olumlama destemizden alalım olumlama mesajınızı. Bu açılımdan sonra size vermemiz gereken olumlama mesajı nedir? Şansınıza hangi kart geliyor? Bir tanesini alalım. Evet, çok güzel bir mesaj kartı geldi arkadaşlar. Bu enerjiyi çalıştırmak için kendinize sesli bir şekilde söyleyebilirsiniz. Dilerseniz yoruma da bırakabilirsiniz. Gelen mesajımız: olasılıklarım sonsuz. Evet, bunu söyleyebilirsiniz ve aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.